İşte bütün sırrı içinde saklayan o görsel karşımızda. Sanki böyle çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi değil mi? Bakın sol tarafta daha modern bir dünya var. Sağda daha mistik, daha tarihi bir hava esiyor. Hadi şimdi bu görseli adım adım, parça parça deşifre edelim ve bu iki başkentin hikayesini sonsuza dek aklımıza kazıyalım. İlk durağımız Ankara. Yani bulmacanın çözümüne en tanıdık yerden, hepimizin bildiği o sesten başlıyoruz. Bu ilk ipucu inanın işimizi çok kolaylaştıracak. Görselin sol tarafı gayet net, öyle değil mi? Günümüz Türkiye haritası ve tam ortasında gururla öten bir horoz. Peki ne diyor bu horoz? Ankara. Bu sadece bir ötüş değil. Resmen başkentin adının ta kendisi. Gerçekten çok zekice bir çağrışım. Demek ki kilit nokta şu. Bu basit ses oyunu zaten bildiğimiz bir gerçeği zihnimizde iyice sağlamlaştırıyor. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern başkentidir. Tamamdır. Bu bilgi artık cepte. Şimdi sıkı durun. Bulmacanın daha gizemli olan diğer yarısına doğru yola çıkıyoruz ve şimdi bulmacanın ikinci ve daha gizemli parçasına, yani Ötüken'e geldik. Bu isim sanki modern zamanların gürültüsünde kaybolmuş da tarihin derinliklerinden bize ulaşan bir yankı gibi. Hadi şimdi o sese kulak verelim. Görselin sağ tarafına baktığımızda ise zamanda ve coğrafyada adeta bir yolculuğa çıkmış gibiyiz. Neresi burası? Orta Asya'nın engin bozkırları. Ve burada bizi çok bilge bir figür, Toprak Ana'nın kendisi karşılıyor. Dikkat ettiniz mi? Elinde bir avuç toprak tutuyor ve sanki bir arayış içinde. Gelin bakalım bize ne soracakmış. İşte Toprak Ana'nın bu sorusu aslında bütün bu görsel çözümlemenin kalbini oluşturuyor. Modern başkenti az önce hatırladık. Peki ya köklerimiz, ataların kutsal saydığı, her şeyin başladığı o efsanevi merkez nerede? Ve cevap yine bir horozdan, yine dahiyane bir ses oyunundan geliyor. Toprak Ana'nın yanındaki horoz ötüyor ve sesi bozkırlarda yankılanıyor. Ötüken. Fark ettiniz mi? Ötüşün kendisi bize cevabı fısıldıyor. Bu ismi artık unutmak gerçekten imkansız. Ötüken öyle sadece haritada bir yer ya da sıradan bir başkent değil. Tarihteki ilk büyük Türk devletleri için burası hem idari bir merkezdi hem de gök tanrıya en yakın olunduğu inanılan kutsal bir ana yurttu. Yani kısacası her şeyin başladığı o manevi kökenin ta kendisiydi. İşte bu liste Ötüken'in tarihi önemini tek bir bakışta özetliyor aslında. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, hatta onları yıkan Kırgızlar. Yüzyıllar boyunca farklı devletler kurulsa da değişmeyen tek bir şey vardı. Merkez her zaman Ötüken'di. Burası adeta Bozkır İmparatorluklarının kalbinin attığı yerdi. Bu görseldeki detay ise gerçekten inanılmaz. Toprak Ana'nın horozu doğrudan toprağın kendisiyle beslemesi. Bu hareket, Ötüken'in sadece bir yönetim merkezi olmadığını, aynı zamanda bereketin, köklerin ve kutsal ana yurdun ta kendisi olduğunu sembolize ediyor. Her şey topraktan başlar ya, Ötüken de işte o başlangıç noktasıydı. Harika. Bulmacanın bütün parçaları artık yerli yerine oturdu. Şimdi şöyle bir adım geri çekilip büyük resme bakalım ve bu iki önemli başkentin mirasını net bir şekilde karşılaştıralım. İşte her şeyin özeti bu tabloda. Bir yanda modern başkentimiz Ankara var, Türkiye topraklarında. Diğer yanda ise ataların kutsal başkenti Ötüken, Orta Asya bozkırlarında. Ve her ikisinin de şifresi kendi adını haykıran bir ötüşte gizli. İki farklı coğrafya, iki farklı dönem ama tek bir hafıza tekniği. Ve işte her şeyi tek bir nefesle birleştiren o sihirli kod cümlesi, Türkiye horozu Ankara diye öter. Toprak Ana'nınki ise Ötüken diyerek kutsal başkenti söyler. Bu cümle bütün bu görsel anlatımı tek ve unutulmaz bir ifadeye dönüştürüyor. Artık bu iki başkenti karıştırmak neredeyse imkansız hale geldi. Zaten amacımız da buydu, değil mi? İşte böyle. Basit ama bir o kadar da etkili bir yöntemle, belki de daha önce hiç bağdaştırmadığınız iki önemli bilgiyi hafızamıza kazımış olduk. Peki şimdi sıra sizde. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tür yaratıcı hafıza teknikleri bazen sıkıcı olabilen tarih öğrenimini daha eğlenceli ve kalıcı hale getirebilir mi? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.